Başlıyoruz. Hadi gelin şimdi biraz ekipmanlardan bahsedelim. Meme ve popo dolgusunda kullandığımız ekipmanlar gerçekten hayati öneme sahip. Neden mi? İğne ile çalışmak mayın tarlasında gezmek demek. Biz kanüllerle çalışacağız. Tabii burada da klinik ortamında hasta uyanıkken yapacağız. O yüzden de bizim burada bir anestezideki sedasyonumuz yok. Yani hasta uyutmayacağız. O yüzden de güçlü bir anestezi yapacağız ama lokal anestezi yapacağız. Kullandığımız ekipmanları ve anesteziden biraz bahsedeceğiz şimdi sizlere. Tabii ki şimdi burası tamamıyla sterillendi. Ben şu an steril değilim ama birazdan ben tam anlamıyla steril giyineceğim ve işleme steril olarak başlayacağız. Evet, vücut dolgularında enfeksiyon bizim en sevmediğimiz komplikasyondur. Enfeksiyondan kaçınmak için de en önemli şey steril hazırlanmaktır. Burada gördüğünüz şeyler steril tek kullanımlık mavi örtüler var. Önce burada cerrahi kalemimiz var. Cerrahi kalemimizle göğüsü çizeceğiz. Burada niye kullanıyoruz? Çünkü göğüsü hatlarını, işlem yapacağımız hatları belirtmemiz lazım. Çünkü hasta uzandığında göğüs yayıldığı için nereye işlem yapacağımızı unutabiliriz. Ya da doğru noktaya, yanlış noktaya verebiliriz. O yüzden cerrahi kalemle hasta ayaktayken çizim yapılmalıdır. Birazdan zaten göstereceğiz çizimi. Burada steril açılmış bir cerrahi kalemimiz var. Kendim için ve asistanım için steril eldivenler var, tek kullanımlık. Batikonumuz var, bolca spançımız var. Özellikle buraya çok dikkat etmenizi isterim sayın meslektaşlarım. Kullandığımız kanüllerden bahsedeceğim. Şu an çok steril olmadığım için, yani şu an tam steril olmadığım için dokunmayacağım. Burada bizim özel bir metal kanülümüz var. Bu 2,4 milim ucu künt. Yani ucu sivri değil. Bu iğne değil. Bu batmaz. Ben hatta bunu zaten ilerleyen dakikalarda batmadığını göstereceğim. Bu benim komplikasyonlardan koruyan, yani damara girme, işte damara dolgu verme gibi kötücül sonuçlar oluşturabilecek komplikasyonlardan koruyan kanülüm ve ana kanülüm, işlem kanülüm bu. İkincisi burada bir tanesi 18 gauge ve 7 santim. Bir tane de 21 gauge 7 santimlik iki kanülüm var. Bunlar da benim genelde ilk giriş anestezimi vermede ve büyük kanüle yol açmak için kullandığım ekipmanlar diyelim. Sonra burada anesteziyi bahsedeceğim. İlk girişimde kanmanın az olması için bisturi ile bir giriş yapacağız. Bisturiyi açmamışız ama birazdan bisturiyi açacağız. Onu da işlemde görürsünüz. Burada bizim jetokain, adrenalinli bir jetokain var. Hazır alınmış çekilmiş. Bu da adrenalin olması sebebiyle vazokonstrüksiyon yapar. Yani giriş deliğimizdeki kanamayı minimalize eder. Diğer anestezilerde de bir memeye 40 cc, bir memeye 40 cc, toplam 80 cc'lik bir anestezi hazırladım. İçeriği de ne? Jetokain'den, yani tümosan anestezi dediğimiz bir anestezi türü. Bunu da biz detaylarda zaten sonraki içeriklerde bahsedeceğiz. Evet, son olaraktan bir de hazırladığımız dolguları göstermek isterim. Bu kısım da gerçekten çok önemli çünkü dolguları hazırlarken biz dolguları kontamine edebiliriz. Yani dolgulara mikrop bulaştırabiliriz. Mikrop demek de enfeksiyon demektir. Vücut dolgularında gerçekten en çekindiğimiz veya tek gördüğümüz komplikasyon enfeksiyon. Enfeksiyonun sebeplerinin arasında bir sürü sebep var. Tabii hastanın uyumu, hekimin tekniği, sterilite, dolgu hazırlama kısmı da çok önemli. Burayı da asistanlarımız genelde hazırlar. Asistanlarımıza doğru steril çalışma eğitimleri de mutlaka vermeliyiz sayın meslektaşlarım veya merak eden hastalar da anlatalım. Bunları şu an bir kısım steril olarak hazırlandı. Bunlar 50 cc'lik flakonlarda, bazen de 100 cc'lik flakonlarda gelir. Ama 50 cc'lik, 100 cc'lik flakonlarda bunları enjekte etmek hekim için neredeyse imkansız. Çünkü çok sert dolgular. Bunlar kalıcılığı uzun olduğu için sert dolgular oluyor. Bunları biz şimdi dokunmuyorum. 50 cc'lerden çekip 2,5 cc'lik enjektörlere ya da 5 cc'lik enjektörlere aktarıyoruz ki işlem sırasında hem hızlı olabilelim hem de işlem sırasında zaman kaybetmeyelim ve hekim açısından biraz daha konforlu olsun diye buralara çektik. Steril bir şekilde çekildi, steril bir şekilde hazırlandı. Açıkçası vücut dolgusu işlemlerinde hazırlık işlem kadar önemli. Bu aşamada mutlak steril olunmalı. Hastalarım ve meslektaşlarım çokça soruyorlar, hocam hangi memeler meme dolgusu için uygundur, hangi memeler uygun değildir? Bu hastamızın özelinde gerçekten bu meme dolgusu için oldukça uygun bir meme. Neden? Çünkü sarkık değil ve gerçekten çok ayrık değil. Ve sarkık olmamasıyla beraber küçük bir meme yapısı var. Dekoltesi neredeyse yok diyebiliriz. Burada şunu gösterelim. Bu hastalarımızın en çok talep ettiği şey tabii ki dekolte yaz geldiğinde. Hani şöyle neredeyse meme başı seviyesine kadar geldiğimizde bile bir dekolte göremiyoruz. Bu hastamızda tabii ki önce bir dekolte yaratacağız. Burada
Bu hastanın özelinde meme komple küçük olduğu için bütün memeye çalışacağız. Bazen bazı memelerde meme alt dokusu yoğun, güçlü olur. Dolguya ihtiyaç duymaz. Sadece üst bölgeye çalışırız, yuvarlaklaştırırız, sarkık görünümü saklarız. Ama bu hastanın özelinde bütün memeye çalışacağız. Hastamız biraz minyon olduğu için 150-150-300 cc planlamamızı yaptık. 300 yani 150 cc ile çok güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki daha uzun boylu, daha geniş yapılı hastalarda daha yüksek dozlar gerekebilir. Ama bu hastamız için özelinde konuşacaksak 150 yetecektir. Tabii biz burada önce bir dekolte noktamızı bir belirginleştirmek isteyeceğiz. Hastamız yaz geliyor. Hani biraz açık giyindiğinde güzel bir dekolte görünümü isteyecektir her kadın gibi. Bundan sonra şimdi burada meme dokusunu hemen hemen görmüyoruz hastamızda. Bundan sonra daha fazla yukarıya çıkarsak biz göğüs kası efekti oluşturabiliriz. Burası bizim bu hastamız özelinde döneceğimiz nokta. Tabii burada hani herhangi bir standart yok. Hastanın anatomik yapısına göre noktamızı belirleyeceğiz. Özellikle memenin sol dış kadranında bir boşluk görüyoruz. Bu da memede hastamızın aslında memesi sarkık değil ama bir sarkık meme görünümü yaratıyor. Özellikle bu alanı çalıştığımızda biraz bana döner misin rica etsem? Özellikle memenin sol dış kadranında çalıştığımızda özellikle bu bölge diyelim. Bu üst meme noktalarımızı belirleyelim. Sınırlarımızı belirledik. Biraz daha dönmenizi rica edeceğim. Özellikle bu bölgeye çalıştığımızda bir sarkık görüntüyü ortadan kaldıracağız. Burada da özellikle burası da yoğun ve güzel bir dekolte efekti oluşturacak. Tabii ki buraya üst kısma verdiğimizde alt kısma vermezsek bu sefer üst çok hacimli, alt küçük, tuhaf duracaktır. Alt tarafa da eşit miktarlarda dengeli görüntü için bir dolgu vereceğiz. Ama asıl planlamam şöyle. Ortalama 80-90 cc üst hacme 50-60 cc de civarında da böyle memenin alt kısmına çalışacağız. Diğer tarafı da hızlıca çizelim. Evet, memeye nereden giriş yapacağız? Bu çok kıymetli aslında. Bu nokta özellikle hekim arkadaşlarım için kıymetli. Memenin altından bir nokta belirleyeceğiz. Memenin başlamadığı yerden, meme dokusunun buralardan bir nokta belirlerseniz meme ile pectoralis major kası arasına girmekte oldukça zorlanırsınız. Çünkü meme dokusu oldukça bir direnç gösterecektir. O yüzden meme dokusundan giriş yapmayınız. Sizi oldukça zorlayacaktır. Hatta işlemden bile vazgeçirtebilir. O yüzden memenin altından, yani memenin bittiği yerden bir nokta seçeceğiz. Ama nereden seçeceğiz? Şimdi burada bizim interkostal aralık dediğimiz var. Bakın şu anda benim elim interkostal aralıkta. İnterkostal aralıktan girmeyeceğiz komplikasyon açısından. Burada kostayı palpe ettim arkadaşlar. Bakın şu an kostayı palpe ediyorum. Hastalarım için de şöyle söyleyelim. Burası yani bizim göğüs kafesi kemiği. Kemik üzerinden giriş yaparsak toraksa girme riskimizi ilk girişte minimalize etmiş oluruz. Riskleri epey azaltmış oluruz. Şimdi diğer tarafta da burada interkostal kemiği yani kosta kemiğini palpe ettim ve giriş noktamı belirledim. Artık işleme başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Artık sterilleniyoruz. Yani ameliyathanede iki kadar %100 steril olmak gerçekten biraz zor klinik şartlarında ama ne kadar steril olabiliyorsak o kadar iyi. Evet, batikonla hastamızın her tarafını yani kanülün değebileceği her yeri steril etmemiz çok önemli. Bu aşamaların hepsi hastamızı enfeksiyondan korumak için dikkatli çalışmak. Burada kanülün değebileceği her yer. Evet, giriş noktalarımızı belirlemiştik. Kosta üzerinden yapıyoruz demiştik. Şimdi jetokain, adrenalinli jetokainle 1 cc giriş noktamı vereceğim. Bu aşamada tabii anestezi aşamasında bir tık ağrı olabilir. Ama anesteziden sonra zaten hasta işlem oldukça konforlu hale geliyor. Evet sevgili meslektaşlarım şimdi neler yaptık? İşte jetokainle giriş noktalarımızı uyuşturduk. Bisturi aldık 11 numara. 11 numara bisturiyle yüzeysel bir şekilde şöyle toraks altında memenin altında toraks olduğunu unutmayın. Dik asla girmeyin. Pneumotoraks yaratırsınız. Burada dokuyu palpe edip gördüğünüz gibi alttaki dokuyu palpe edip gördüğünüz gibi burada bisturiyle ufak bir giriş açtık. Aynı işlemi karşıdan da yapacağım.
kadar. Bistüriyle çalışırken lütfen dikkat. Elimde sponge olsun. Evet, bistüriyle girişimizi açtık. Şimdi elimde tümosan anestezi var. Ucunda da plastik bir kanül var. Bununla beraber içeri gireceğiz. Bu ne? 7 santime 21 gauge olan kanül. Önce bir memenin girişini uyuşturacağız ki buradaki büyük kanül yukarıya doğru gittiğinde zorlanmasın ya da hasta ağrı çekmesin. Burada bu işlemi biraz hastanın konforu için yapıyorum. Anestezi bir miktar yakabilir. İçinde SF olduğu için. Burada memeyi tutup palpe edip doğru aralığa, arkadaşlar ben şu anda meme ile pectoralis major arasındaki boşluktayım. Gördüğünüz gibi memeyi tutup kaldırıyorum. Doğru aralığa anestezi veriyorum. Hani bunu zaten kanülü istesem de memenin içine sokamam. Burada tabii genç hastalarda dokuda biraz dirençle karşılaşabilirsiniz. Biraz zorlanabilirsiniz ama orada önemli değil. Yatay açıda biraz güç uygulayarak, toraksa doğru dik açıyla değil, yatay açılarla biraz güç uygulayarak direnci yıkıp geçebilirsiniz. Evet, 21 gauge 70 milimlik iğne ile anesteziyi verdikten sonra ilk yakın bölgeye, şimdi 18 gauge 70 milim 7 santimlik daha kalın kanülümü aldım. Bu kanülü kullanma amacım da biraz sonra kullanacağım o büyük metal kanüle yer açmak, yol açmak. Çünkü onu dokuda ilerletmek biraz zor. Öncesinde doğru aralığa girene kadar burada biraz dokuyu hafifçe sapsize ediyorum. Biraz yol açıyorum kanül için diyebilirim. Herhangi bir ağrınız var mı? Hastamızın herhangi bir ağrısı yok çünkü uyuşturduk burayı. Bu kısımda da biraz güç uygulamak gerekiyor. Meme dolgusundaki en zor kısım doğru derinliğe girme kısmı. Yani bu aşamadır diyebilirim. Bu aşamada girdikten sonra kanülün doğru derinliğini yakaladıktan sonra ondan sonra akıp geçiyor işlem diyebilirim. Bu aşamadan sonra oldukça hızlanacağız. Doğru derinliğe girdik. Evet, şimdi asıl 2.4 milim çap genişliği olan metal kanülüme geçtim. Bunu göstereyim arkadaşlar. Bunu demiştim. Bunun ucu künt. Yani bu bir iğne değil. Bu kası delmez. Bu damara girmez. Bu bizim açıkçası güvenlik ekipmanımız. Bu bizi mayın tarlasında gezerken rahat gezmemizi sağlayan en önemli güvenlik ekipmanımız. İğne ile çalışmak memede ve popoda gerçekten mayın tarlasında gezmeye benzer. Şimdi pembe kanülle yol açtıktan sonra şimdi metal kanülümle artık memenin yukarısına doğru gidiyorum. Dekolte kısmına geldiğimizde biraz ağırlı olabilir. Çünkü bu dekoltede hastamızın hem göğüs kası zayıf hem de bir yağ dokusu az olduğu için kanül direkt pectoralis major kasına değdikçe biraz ağrı yapacaktır. Şimdi buraya ben anestezi vermeye başladım. Biraz hasta için genelde meme dolgusunda en ağrılı bölge bizim dekolte dediğimiz bölge. Çünkü oradaki yağ dokusu gerçekten oldukça zayıf. Kanül ilerlerken illaki bir pectoralis major kasına temas ediyor. Kasa temas ettiği için de illaki hastada biraz ağrı yaratıyor. Ama memenin daha etli, yağlı dokusuna geldiğimizde, özellikle dış kadranlara geldiğimizde ağrı daha minimal. Evet, az önce bahsettiğim bu metal kanül vardı ya, hani ucu iğne değil, batmaz, etrafı delmez, kası delmez, damarın içine girmez. Gördüğünüz gibi ucu sivri değil. Bunun ucu böyle yuvarlak, künt. Bu bizim o yüzden yani sağa sola batmayacağı için bizim güvenlik ekipmanımız. Artere girmeyeceği için bizim en önemli şey. Hatta benim bir geyiğim vardır. Milyon dolar verseler memeyi iğneyle, memeyle popo iğneyle çalışmam, bu kanüyle çalışırım. Evet, anestezi bitti. Artık dolgu işlemine başlıyoruz. Önce dekoltede başlayacağım. Dekoltede belirginleştikten sonra yavaş yavaş artık hastanın ihtiyaç duyduğu bölgelere doğru gideceğiz. Dekoltede bir miktar tabii ağrı olabilir. Hastaya da önceden bu bilgiyi veriyoruz. Şu an herhangi bir ağrınız var mı? Herhangi bir ağrısı yok. Ne güzel. Artık bunu başladık. 2,5 cc'lik enjektörleri çektim. O yüzden her enjeksiyonumda hemen fark görmeyeceksiniz. Ama bu bölgeyle işim bittiğinde oradaki farkı göreceğiz. Evet, vücut dolguları o kadar sert dolgular ki artık biz de çok sık yaptığımız için yapa yapa benim bu artık enjektörün arka kısmını şöyle söyleyeyim, göstereyim. Tam bastığım yerde burada artık bir nasırlaşma olmaya başladı. Vücut dolgularında da çok sert dolgu tercih ediyoruz. Neden mi? Çabuk erimesin. Kalıcılıklar uzun sürsün. Çünkü pahalı işlemler bunlar.
Hatta benim de artık orada elim zedelenmesin diye böyle avuç içimine ben de sponge koyuyorum. Sadece hastaları düşünmekle kalmayayım, biraz da kendi geleceğimi düşüneyim. Burası da kötü olursa işlemleri kim yapacak? Alayım. Hadi hızını alalım arkadaşlar. Tempo. Meme dolgusunu yaparken arkadaşlar mesela bu hastamıza 150 cc planladık. Ben genelde böyle yani 2/3'ünü genel olarak dağıtıyorum. Yani 150 cc'de 100 cc bir dağıtıyorum memeye her tarafına. 100 cc'den sonra artık ince işçiliğe başlıyorum. Nedir? Orada da hastamı bir kaldırıyorum. Artık nerede eksiği var? Ve aynayı da açıyorum. Hastamla birlikte karar veriyorum. Nereye isterseniz. Bu işlemin güzel yanı da şu. Hasta gerçekten implanttaki ya da bir cerrahideki gibi uyandığında bir sürprizle karşılaşmıyor. Biz hasta uyanık, işlemde şekline, hacmine birlikte karar veriyoruz. Güzel yanı bu. 100 cc olunca hastamı kaldıracağım. Aynanın karşısına geçeceğiz. Bu işlem hocam buraya mı ekleyelim, buraya mı ekleyelim, eksik noktaları belirleyelim ya da bazen hasta dekolteyi daha fazla istiyordur. Oraya verelim diyecektir. 150 cc'yi kullandık. Burada hasta daha fazla işlem anında daha fazla dolgu yaptırmayı isteyebilir. Bu da güzel. Hani hacmine de birlikte karar verebiliyoruz işlem sırasında. Hocam madem yaptırdık biraz daha olsun 200 cc, 250 cc'lere çıktığımızda oluyor. Bu gerçekten hani hastanın sonucunu kontrol edebildiği nadir estetik işlemlerden biri. O yüzden çok da severim. Kaçta işlem? 50 olduk mu? 50'ye son 5. Son 2,5. Arkadaşlar bunu birçok hekim arkadaşım çokça sordu bana. Hocam doğru derinlikte olduğumuzu yani kanülün doğru derinlikte olduğunu, doğru pozisyonda olduğunu nereden anlarız? Kanül şöyle arkadaşlar biz kanül memeyi tutup çekiştiriyoruz. Kanül pectoralis major ile meme dokusunun arasında. Yani memenin içinde değil. Burada da kritik bir şey var, bir nokta var. Bu kanülü, bu kadar büyük bir kanülü meme dokusunun içine sokamazsınız. O yüzden hani korkunç bir dirençle karşılaşırsınız. Aynı zamanda bunu pectoralis major kasına biraz dikleşip sokmakta da çok zorlanırsınız ve hasta inanılmaz bir ağrı çeker. Kanülün doğru noktada olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Gördüğünüz gibi bakın kanül şu an doğru derinlikte çok rahat bir dirençle karşılaşmadan, yani ilk girerken bir direnç vardı. Gördüğünüz gibi kanülü çok rahat bir şekilde oynatabiliyorum. Doğru noktada olduğumuzu direnç görmemekle anlıyoruz. Evet 100 cc'mizi tamamladık. Aradaki farkı görüyorsunuz. Tabii burada da 40 cc'lik bir anestezi de var aynı zamanda. Şimdi hastamıza ben aynayı verdim. Hastamız dedi ki hocam dekoltenin bu kısmına biraz daha ve son geri kalan kısmı da bu özellikle memenin dışına verip memeyi biraz daha yuvarlaklaştıracağız ve bitireceğiz. Evet sağ memeyi bitirdik. 150 cc yaptık. Aradaki farkı oturunca daha iyi göreceksiniz. Ama şöyle bir göstereyim. Yani benim avucumun değil 4 parmağımı doldurmayan bir göğüsten bahsediyoruz. Ama şimdi buraya gelince kocaman ki benim avucum da kocamandır. Kocaman bir şekilde dolduruyor. İşlem bittikten sonra özellikle sonuçta biz burada sert dolgu kullanıyoruz. Sert masaj yapmamız lazım. Bunu hastaya da öneriyoruz. Bazı yerler topak topak olabilir. Topak topak yerleri basacağız. Masaj da ağırlıdır. Hastaya da bilgi veriyoruz bu konuda. Yani böyle bildiğiniz gibi böyle hamur yoğururcasına böyle sert bir masaj. Nerede sertlik elinize geliyorsa, bir topaklanma geliyorsa oraya basıp orayı yumuşatmak lazım. Bu eğitimi hastaya da veriyoruz. 2 hafta eğer hasta bunu yapmazsa 2 hafta sonra dolgu donacaktır. Artık o sert kalıp o şekilde kalır. O yüzden kalmaması için masaj. Şimdi bitirdik. Şimdi buraya da bir tane sütür atacağız. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar sütür atacağız. Niye sütür atacağız? Enfeksiyondan korumak için. Burası normalde böyle 4-5 günde kapanacaktır. Gördüğünüz gibi çok minimal bir kesi. Ama yine de enfeksiyon olmasın. Buradan içeriye bir mikrobiyal organizmalar girmesin diye sütürle kapatmayı seviyorum. Tabii biz memenin alt kısmına da çalıştık. Kapatmazsak göstereyim size. Buradan dolgu da akabilir. Bakın. Gördüğünüz gibi dolgu da sıktığımda dolgu akmasın ve enfeksiyon olmasın diye buraya bir tane sütür atacağız. Ne kullanıyorum? 3.0 beyaz prolen kullanıyorum. Hem
Burada genelde küçük ipler, ince ipler kullanmayı tercih edin. 1-0, 2-0 biraz daha iz yapıyor. 3-0 da bence bu alanda yeterli. 3-0 incelik yeterli. Evet, sağ memeyi bitirdik. 150 cc yaptık. Suturumuzu yaptık. Şimdi bu memeye geçeceğiz. Sol memeye geçeceğiz. Gördüğünüz gibi ciddi bir dekolte farkı var. Burada dekolte neredeyse yok. Burada sağda bir çöküklük var. Burada biz memeyi ovalleştirdik, hacimlendirdik. Tabii burada işlemin de ödemi var. İşlemin ödemi indiğinde buradaki doğal meme kavsi biraz daha şeklini alacaktır. Dolgularda dalgalanmalar olabilir. Dalgalamalar da 2 hafta içerisinde geçecek. Tam doğal hissiyatıyla, görünümüyle tam bir doğal memeye kavuşacaktır. Hastamız da çok beğendi. Güzel oldu. Şimdi diğer memeye geçip hızlıca bitireceğiz. Evet, işlemimizi bitirdik. Şimdi hastamıza gösterme zamanı. Dadam, perdeler açılıyor. Bence çok güzel oldu. Bakalım sizin yorumunuzu merak edeceğim. Hocam elinize sağlık. Harika olmuş.